ne zamandır götümden hikayeler çekemiyorum. Öncelikle bu konuyu bir daha bir açıklayayım size. Bu düzenli olarak yapmak istediğim bir proje değil. Bu hayatın bana göre bazı şeyleri yakaladığım anda ya da bazı olaylar geliştiği anda onlara karşı uydurduğum bir hatıra ve eğitim videosu gibi düşün. Ama insanoğlunun yaşadığı bütün her şeyin standart bazı değerleri olduğunu da kabul edersek e, her şeyin sizin için de aslında uygun olduğunu göreceksiniz. Şimdi hikayemizde bugün doğum günü bu arada. O yüzden hikayemiz ben olayım. Can. Ki aslında bu da gene doğada gezerken, tozarken yaptığım bir aydınlanmanın bugün aklıma gelmesiyle olmuştu. Hikaye şöyle. Bu yalnızlığın getirdiği bazı güzel şeyler var. Onlardan biri de kendini dinlemek ve anlatmak. Kendini anlatmak. Yine böyle bir günde mükemmel bir gezinin finalinde, yani ormanın içinden geçip güzel bir şelaleye kavuşmak, şelaleden dinlenmek için oturduğu bir kayada Can'ın başına gelen bir aydınlanma diye. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Can gidiyor. Dinlenmek için oturduğu kayalıkta sigarasını yakmış bir şekilde etrafını izlerken bir bakıyor. Ana. Ayak izlerimin üzerinde bazı izler var. Şaşırıyor. Diyor ki bunlar ne? Hemen inceliyor. Ve diyor ki oha. Çok enteresan. Ayak izimin içinde bir iz daha var. Şaşırıyor. Ne diyor yani, benim yürüdüğüm yollardan biri daha mı geldi buralara kadar? Ki gelebilir ama Can'ın o an bulunduğu yerde hiçbir şey yok bu konuyla ilgili. Yani insan yok. Sonra şaşırıyor. Biraz dinlendikten sonra geriye dönüp bir gideyim de bakayım diyor. Ne var burada? Ne olmuş? Sonra geriye doğru yürümeye başlıyor orman yolunu. Ve sürekli ayak izlerinin üzerinde başka bir iz daha olduğunu fark ediyor. Şaşırıyor. Allah Allah diyor. Yoksa diyor o hep kendimi mutlu hissettiğim anlarda yanımda olan kişi mi diye düşünüyor. Çünkü yani Can teknik olarak takip edildiğini ve birinin onunla ilgilendiğini düşünen garip bir fikre sahip. Yani yalnızlığı seviyor ama yalnız olmadığını düşünüyor. Hep olup koruyan biri varmış gibi. O da diyor kanıtı. Aha diyor. Sonra biraz daha geriye doğru gidiyor. Ama ormanın içinden geçerken atlatmak zorunda olduğu bir köprünün, kırık bir köprünün üzerindeyken ayak izlerinin tek olduğunu fark ediyor. Yani diyor ki nasıl yani diyor, ben o kadar yolu birlikte yürüdük ve ben bu köprüden geçerken o kadar zorlandım ve sen yanımda değil miydin diye üzülüyor. Sonra diyor ki aşağıda köpekler kovalamıştı beni. Oraya da gideceğim diyor, oraya da bakacağım diyor. Biraz daha aşağı iniyor. Aa diyor, köpeklerin kovaladığı yer, evet bak burada da diyor ayak izlerim tek. Yani diyor çok saçma diyor, güzel yolları yürürken benle beraber de diyor neden benim en zor anımda bana destek olmadı ki diye hayıflanıyor. Ve akşam bunu düşünerek yatıyor. Zor bir gece, uyku tutmuyor çünkü sürekli kafasında bu düşünceler var. Neden diye. Ama bildiği bir şey var. Yalnız olmadığının emin ama konduramıyor. Merakından bunu düşüne uykusu geliyor ve dalıyor gidiyor. Gece rüyasında bir varlık ona kulağına şöyle fısıldıyor. Yarım yamalak uyku esnasında. O gördüğün ayak izleri diyor, senin değil. Sen ne zaman diyor dara düştün ve yorulduğunda destek olmak için seni ben taşıdım diyor. O gördüğün ayak izleri benim diyor. Tabii hemen uyanıyor ve bu fikir hem mantıklı geliyor hem de içini ürpertiyor. Çünkü aşırı
şaşırıyor yani, evet. Biliyordum diyor. Beni yalnız bırakmadığını biliyordum diyor. Ve temelde de zaten aslında hikaye şöyle bitiyor. Yalnız değil. Gerçekten değil. Ama o ayak izleri tabii ki ilahi bir varlığa da ait değil. Biz artık bağlantılarımızı koparır olduk. Yani o iletişim kısmında maalesef eskisi kadar güçlü değiliz ve bazı şeyler bence yanlış. Tamam, birini merak ediyoruz ve Instagram açıp bakıyoruz. Diyoruz ki, aa evet, keyfi yerindeymiş. Ama eskiden öyle değildi. Yani hiç sizi yakın zamanda bir arkadaşınız, bir süredir de görüşmediğiniz bir arkadaşınız şey diye aradı mı? Rüyamda seni gördüm. Biraz canı sıkıldı, iyi misin? Bu bana eskiden çok oluyordu. Ne kadar eskiden biliyor musun? Instagram yokken ya da Facebook yokken, yani bu sosyal medyanın beni bu kadar yayınlamadığı dönemlerde bunlar bana çok sık oluyor. Sonra fark ettim ki evet, yani artık her şeyi oradan bakıp fikirler yürütüyoruz ama tahminlerimizden öteye gitmiyor, bağlanmıyoruz. Eskiden bağlanıyorduk insanlara ve şunu unutmayın arkadaşlar. Hepimiz aynı yıldız tozunun bir parçasıyız, yani bu ağaçlar da öyle, bu bisiklet de öyle. Yani hepimiz yıldız tozundan yapıldık. Tamam, şimdi burada anlama kafanız karışabilir ama onu da araştırın. Ama özümüz aynı. O yüzden de birbirimize bağlanabiliyoruz. O yüzden bence artık biraz böyle o sosyal medyanın bağlantısını birazcık çıkartıp gerçekten uzun zamandır yapmadığımız gibi birilerine bağlanmayı deneyelim. Bağlanacak birini mi bulamıyorsunuz? Bence ağacı falan sarılın. Yani ağacı sarılmak komik. Ben LCD televizyonda izledim. LSD diyecektim mi? İzledim, evet. Yani neyse, bazı şeylerin etkisindeyken ağaçlara çok sarıldım yani. Bence siz de yapabilirsiniz. Güzel oluyor. Götümden hikayeler bugünlük burada bitebilir. Anlatmak istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Yalnız değiliz. Yani en kötü anamız, babamız, eşimiz, dostumuz bizi düşünüyordur elbet. Aa, gene de bağlıyım ya. Bu arada 40 oldu. Instagram'dan gelen mesajlardan nefret ediyorum. Gerçekten aranmaktan da nefret ediyorum.